Merhaba Richfluencer ailesi. Şimdiki konumuz BES. Yani diğer bir deyişle Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemi. Bugünkü videomuzda bu konuyu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hepinizin kafasındaki sorunun cevabını vereyim. Ben BES'i gerçekten çok seviyorum. Çünkü BES geleceğe yatırım yaparken hem ek katkıları hem vergi avantajlarıyla bana gerçekten büyük bir fırsat sunuyor. Oysa birçoğunuz yıllar boyunca BES'e katkıda bulundunuz ama istediğiniz sonuçları alamadınız. Ve diyorsunuz ki bana, Fulya biz bunu birebir yaşadık ve gerçekten doğru düzgün bu konuda verim alamadık. Şimdi bu videomuzda hem size BES'i bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım, hem avantajlarından bahsedeceğim, hem dezavantajlarından bahsederken bunu nasıl avantaja çevirebileceğiniz hakkında konuşacağım. Hazırsanız başlayalım. Tabii öncesinde videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yaparak duygularınızı, düşüncelerinizi ve hatta sorularınız varsa benimle paylaşmanızı bekliyorum. BES tanım olarak yani bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de çalışan vatandaşların emeklilik dönemlerine yönelik ek birikim yapmalarını sağlayan bir tasarruf sistemidir. Türkiye'de çalışan vatandaşların emeklilik dönemlerine yönelik olarak tasarlanan, onların bu dönem için ek birikim yapmalarını sağlayan bir tasarruf sistemidir. Gerçekten de BES'in kurulmasıyla beraber ülkemizdeki düşük tasarruf oranları gerçek anlamda artış göstermiştir. Peki BES nasıl çalışır sorusundan önce BES bizim için neden önemli? Kısaca bunu cevaplayayım. Şimdi bildiğiniz gibi bizim ülkemiz genel olarak bir emeklilik düşüncesiyle yetiştirildi. Yani hepimiz işe giderken ya da yıllarımızı bir iş yerinde dirsek çürütürken hep emeklilik döneminin hayalini kurduk. Belki bizim ebeveynlerimiz ve onların büyükleri gerçekten emeklilik döneminde aldıkları hem emeklilik ücretleriyle hem aldıkları tazminatla işte ev sahibi oldular. Belirli bir standartta hayatlarını sürdürebilir oldular. Ama yıllar içerisinde gerçekten nüfus kalabalıklaştı ve emeklilik sistemleri yani bütün sigorta sistemi aslında artık nüfusun ihtiyaçlarına yeterince cevap veremez hale geldi. Yani artık şunu söyleyebiliriz ki standart emeklilik dediğimiz şey bizim için çok da verimli değil. Artık biz çalışanlar yani gençler emekli olacağımız günü iple falan çekmiyoruz. Hatta öyle ki emekli olduğumuzda bugün kazandığımız para kadar para kazanamayacağımız için de aslında bizi daha zorlu bir dönemin beklediğini düşünüyoruz ve emekli olmaktan bir noktada da korkuyoruz. BES aslında Türkiye'de yaşayan insanlar için buna gerçekten güzel bir alternatif çözüm üretiyor. İşte şimdi BES'le alakalı düşüncelerimi sizinle paylaşabilirim. Öncelikle BES nasıl çalışıyor? Gidiyorsunuz bir bankaya ya da bir emeklilik şirketine ya da eğer şirketiniz kendi otomatik olarak BES katılımı varsa kendi işvereniniz de bunu yapabiliyor. Özellikle 2019 yılından sonra yani bu 1 Ocak 2019 yılından itibaren çıktı. Çalışan sayısı 5 kişinin üzerinde olan şirketler otomatik olarak zaten BES otomatik katılım diyoruz. BES katılım zorunlu yapıyor. Yani buradan da BES'e katılımcı olarak bu BES sözleşmelerini imzalayarak başlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer şirketinizde böyle bir uygulama yoksa yani 5 ve üzerinde çalışanı yoksa o zaman gideceksiniz bizzat. Yani gideceksiniz derken bankaya gideceksiniz diye söylemiyorum. Bunu telefonla da halledebilirsiniz. Bir BES sözleşmesiyle çok kısa bir süreç içerisinde çok rahat bir şekilde ya bankadan işte ya da emeklilik yatırım şirketinden BES sözleşmesini imzalıyorsunuz. Sonra sıra fon seçmeye geliyor. Genelde kişiler ne yapıyor aslında? Bunu profesyonellere bırakıyor. Profesyoneller de kişilerin daha güvenli bir sınırlarda kalabilmesi için aslında bu fonların en risksizi, işte en güvenli alanda ona standart bir fon tanımlıyor ve kişi yıllar içerisinde buna ek katkı sağlayarak elindeki meblağ gittikçe bileşik faizinde etkisiyle büyüyor. Aslında dediğim gibi BES'e katılmak gayet kolay. Şimdi gelelim benim BES'in sevdiğim noktalara. 1. Hepinizin bildiği katkı. Özellikle ben her 100 lira yatırdığımda devletin bana %30 para vermesi gerçekten ve bunu her ay yapıyor olması gerçekten harika bir katkı. Çünkü bu neyi sağlıyor? Bileşik etkinin her ay
Ben her katkı sağladığımda devlet de ayrı bir katkı sağladığı için bir kere sistemde bileşik etkiye çifter bir kuvvetle ben sistemde yer alıyorum. Hem benim yatırdığım ana para bileşik etkiyle büyüyor. Hem ana paradan gelen kazancım bileşik etkiyle büyüyor. Hem benim yaptığım ek katkılar bileşik etkiyle büyüyor. Hem o ek katkının devlet tarafından verilmiş %30 devlet katkısı ek bir şekilde bileşik faizle büyüyor. Yani aslında dört bir koldan ben BES'e para yatırdığımda benim bileşik etkiyi hızlandırma ihtimalim çok yüksek. Diğer bir şey, gerçekten vergi kesintileri yok. Yani bu normalde kazanacağım her türlü ben ne yapıyorum? Menkul kıymet karından, yani bir hisse senedi alıp sattığım zaman ne yapıyorum? Bu satış üzerinden devlete vergi ödüyorum. Ama BES'e girdiğimiz zaman bu satış olmayacağı için devlet de burada herhangi bir kesintiye gitmiyor. Yani şöyle diyebiliyoruz ki gelirim hiçbir kesintiye uğramadan direkt bileşik etkinin kollarına kendini bırakıyor. Burada bilmeniz için bir dipnot söylüyorum. Devletin katkısı %30 ama bir yıl içerisinde brüt asgari ücretin 12 katı kadar maksimumda bir limiti var. Yani siz ne kadar yatırırsanız yatırın %30 limitiniz sadece brüt asgari ücretin 12 katı kadar. Şimdi şöyle de bir durum var. 2013'ten önce sizin bu BES'e yaptığınız katkıları biz normalde devlet bordronuzda indirim, gelir verginizden indirim olarak gösterebiliyordu. Ama şu an öyle değil. Artık %25'ten %30'a çıktı. Bu nedenle de yaptığınız katkıları matrahtan indiremiyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ki eğer iş yerindeyseniz ve işvereninizin katkılı BES'se, yani işvereniz de buna katkı sağlıyorsa, ayrıca kendi katkılarınız ve devlet katkısının dışında bir de işveren katkınız oluyor. O da herhangi bir şekilde ekstra bir vergiye tabi olmadığı için de, yani sistemden erken çıkmadığınız durumda o da açıkçası bir üçüncü kol olarak sistemde BES'te bulunan paranızı büyütme etkisine sahip. BES noktasında, yani BES'i maksimum şekilde kendinize faydalanacak şekilde kullanabilmeniz için aslında bazı şeyleri baştan olarak kafanızda oturtmanız lazım. Bunlardan birincisi erken çıkmamak. 10 yıldan önce sistemden çıkmak isterseniz oradaki kazançlarınızda hem devlet katkısı bozuluyor hem de oradan aldığınız tüm kazançlarda %15 gibi bir gelir vergisiyle muhatap oluyorsunuz. Bu da aslında çok büyük bir kayıp. Oldu, 10 yılı doldurdunuz. 56 yaşına kadar daha süreniz var ama o parayı çekmek istiyorsunuz. Bu sefer orada uygulanan vergi, yani stopaj %10'a düşüyor. Ama eğer 56 yaşına kadar da beklerseniz oradaki bütün şeyiniz, orada ödeyeceğiniz tüm vergiler %5 ile sınırlı hale geliyor. Yani şöyle ki bu süreç içerisinde, hele ki 56 yaşındaysanız, yani belirli yaşa geldiyseniz, emeklilik yaşını zaten hak etmiş bir şekilde yeniden sisteme girersiniz, 10 sene sistemde durursanız zaten otomatik olarak direkt %5 ile açığa çıkacak işiniz. Yani belirli yaşın üzerindekiler için de BES gerçekten çok faydalı. Bugün genel vergilendirme kısmından baktığınızda en güzel olaylardan biri de devlet katkısının vergilendirmeye girmemesi. Yani şöyle düşünün, bir ana para var sizin yatırdığınız, o ana paranın kazançları var. Bunların hepsi işte 56 yaşını doldurduğunuzu ve 10 sene boyunca sistemde kaldığınızı düşünürseniz bunlar sadece %5 ile vergilendiriliyor. Bu süreç içerisinde işte seçtiğiniz hisselerin temettüleri de içine yatıyor. Bu süreç içerisinde herhangi bir vergiye, gelir vergisine girmiyor kazandığınız paralar. Yani ne var ne yoksa aslında burada bir yekün şeklinde birikiyor. Bir de bunun devlet bölümü var. Devlet katkısı var. Devlet katkısının kazancı var. Devlet katkısı devlet tarafından verilen bir teşvik olduğu için hiçbir vergiye de girmiyor. Yani aslında bu ana parayı yıllar boyunca biriktiriyorsunuz ve bundan kazandığınız kazancın üzerinden sadece vergi ödüyorsunuz. Bugün internetten beğendiğiniz emeklilik şirketlerini açın ve denemeler yapın. O zaman anlayacaksınız ki bu devlet katkısının etkisi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Çünkü içinden hem vergi kesilmiyor, hem herhangi bir şekilde, yani sistemde durduğunuz sürece temettüler ve benzeri tüm şeyler hepsi içinde duruyor. Vergi kazancı içinde duruyor ve otomatik olarak sistem kendi kendini harika bir şekilde besliyor. Özellikle bir yerde çalışıyorsanız ve şirketiniz size BES yaptıysa
size söyleyeceğim şey, lütfen onu iptal ettirmeyin. O evet şu an bir kısım olarak sizin borcunuzda sizden düşüyor gibi görünse de bu aslında bir işveren katkılı BES olduğu için işveren de burada üçüncü kol olarak size destek oluyor. O da belirli sınırlar içerisinde onu kendi vergi matrahından da düştüğü için aslında burada size ciddi bir kazanç, devlet tarafından iyi bir kazanç sağlatılmış oluyor. Şöyle bakacaksınız, ne var? Sizin yatırdığınız bir ana paranız var. Bu gelir vergisinden muaf. Yani burada herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Bunun kendine ait kazançları var. İşte bu kazançlara işte vergi uygulanıyor. Eğer işte 10 yılın altında bunu çekerseniz bunun %15'i gidiyor. Yani bu sizin yatırdığınız paradan bahsediyorum. Bunun kazancına eğer erken çekerseniz %15'e gidiyor. Eğer 10 yıl tamamlarsanız ama 56 yaşını beklemezseniz %10'u gidiyor. Eğer 10 yılı tamamlar ve 56 yaşın emeklilik hakkı ile birlikte ortaya çıkarsanız da sadece ve sadece bu paradan %5 kesiliyor. Ama ana paranız vergiden muaf olduğu için burada aslında devasa bir güç ortaya çıkıyor. Aynı zamanda devlete de baktığınızda devletin size yatırdığı %30 katkı payı da vergiden muaf. Bu bam hiçbir vergisiz %30 şeklinde işte 100 bin yatırdınız 30 bin. İkisi de vergiden muaf şeklinde bileşik etkinize, yatırımınıza etki ediyor. Bu devletin yatırdığı 30 binin üzerinden gelen getirilerde aynı az önce söylediğim %15, %10 ve %5'lik kısma göre stopaja yani vergiye tabi. Yani bu sistemde bütün getirilerinizi maksimize etmek aslında sizin bireysel olarak bilinç seviyenizle çok yakından ilgili. Bir de üçüncü şirketinizden de eğer BES katkısı gelirse bu da şirket için vergi matrağından düşeceği için aslında devletten size gelen, şirket aracılığıyla gelen güzel bir ekstra emeklilik için fon kazancı olabiliyor. Yani bunu da varsa bunu da üzerine değerlendirerek oradaki yatırım miktarınızı iyice arttırabilirsiniz. Peki olmayanlar, yani ben bir türlü yıllardır BES'te duruyor benim param ama hiç ne oldu ne öldü diyenler neden olmuyor? Olanlar da bu kadar iyi olanlar bunu nasıl yapıyor derseniz, bir BES sistemini tam anlamamışsınız. İkincisi burada en önemli nokta aslında fon seçimi. Bir önceki videolarımda siz hatırlarsınız hem yatırım fonlarını anlattım hem ETF'leri anlattım. Aynı yatırım fonları gibi emeklilik yatırım fonları var. Bakın bunları Tefas'tan Türkiye'dekiler için söylüyorum. Yani BES için söylüyorum. Tefas'tan bunları görebilirsiniz, bu bireysel emeklilik fonlarını. Bu fonları Tefas'tan bu arada satın alamıyorsunuz. Bunlar için de gidip hangi şirket o fonu sağlıyorsa gidip şirketten onun fonlarını satın almanız lazım. Bunu da bir dip bilgi olarak vereyim. Bunu Tefas'tan da görebiliyorsunuz ama aslında bu sitenin adı BEFAS, yani bireysel emeklilik yatırım fonlarının olduğu yer. Buradan da bütün bireysel emeklilik fonlarını kendi isteklerinize göre sıralayabilirsiniz. Şimdi neden olmuyor sorusuna tekrar geriye dönersek, şimdi bir kere burada fon seçimleriyle alakalı ciddi bir sorun var. Şimdi bu bireysel emeklilik BES sistemine giren birçok insanın, yani genel yatırımcı profili yatırım fonlarının profiline benzemiyor. Yani BES genelde yatırımı çok bilmeyen, bu alanda uzmanlaşmamış kişilerin daha çok bulunduğu bir sistem olduğu için ve hem komisyon oranlarıyla hem yasal sınırlarla belirli bir sistemin içine sıkıştığı için istesek de işte BES ile ilgili fonları yöneten yöneticiler bir yatırım fonunda verdiği eforu sarf etmiyorlar. Daha çok giren kişilere, yani bu BES'e giren kişilere onların en güvenlikli, en standart fon sepetlerini önerip ona yazdırıyorlar kişileri. Kişiler de onlara güvenip işi bıraktıkları için otomatik olarak işte en düşükten para ne oluyor ne ölüyor. Ama burada hani fon yöneticilerini çok suçlamak gibi bir derdim yok aslında. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir yatırım fonunu biz neden seçeriz? Çünkü yatırım fonunda bir rekabet vardır. Yatırım fonundaki yöneticiler daha fazla para kazanabilmek, daha fazla komisyon alabilmek için var güçleriyle çalışırlar. İşte performansı gözetirler ve karşılığında yüksek komisyon ücretleriyle paralar kazanırlar. Ve daha fazla katılımcı toplamaya çalışırlar. Ama bireysel emeklilik sistemi böyle değil. Burada komisyon oranları sınırlı. Burada amaç devletin güvenlik kollarında kişinin emeklilik döneminde ona destek sağlayacak bir miktar paranın olması. Yani buradaki temel amaç zenginleşmek değil. Yani devlet
Diyor ki ben tasarruf oranlarını burada biriktireyim. Benim ülkemdeki insanlar artık sabit olarak katkılar sağlamayı, disiplin, tasarruf yapmayı öğrensinler. Bu tasarruflarda onu işte belirli yaştan sonra biraz daha rahat bir şekilde hayatını sürdürsün. O yüzden de bu önerilen genel olarak kişilerin bireysel emeklilik sistemi içerisinde otomatik olarak koydukları fonlar gerçekten oldukça güvenli, çok düşük riskli ve parasının kaybetmemesi, yani devletin güvencesinde bir seviyede sadece para kazanması yönelik olarak konuyor. Peki biz ne yapabiliriz? Aslında aynı bir yatırım fonu gibi bireysel emeklilik sistemindeki fonlarımızı da kendimiz seçebiliriz. Bir önceki videomda ETF'leri anlattım, değil mi? Aynı şekilde emeklilik yatırım fonlarının içinde de bu tarz ETF'lere benzeyen endeks, mesela S&P 500'ü takip eden yatırım fonları var. Biz bunları seçebiliriz. Ya da işte yurt dışına ihracat yapan büyük şirketlerin olduğu, hisselerin olduğu fonlar var. Bunları seçebiliriz. Portföyümüzün bir kısmını döviz ağırlıklı yapabiliriz. Bir kısmında teknoloji koyabiliriz. Bir kısmında bir niş alan koyabiliriz. Sistem bizlere yılda 12 sefer fonlarımızı değiştirebilme hakkı veriyor. Bu yüzden de buradaki ricam, bireysel emeklilik sisteminin size sunduğu seçeneklerden maksimum fayda sağlamak istiyorsanız yapacağınız şey buradaki fon yönetimini profesyonellerden alıp kendiniz bizzat yönetmeniz. Sanki siz bir fon yöneticisiymişsiniz gibi kendi aktif ve pasif stratejilerini kurmanız. Aktif strateji dediğim özellikle aktif hisse senetleri gibi size büyüme, paranızı büyütme gibi katkılar sağlayacak biraz daha risk seviyeleri yüksek fonlardan içine koyabilirsiniz. Aynı zamanda pasif bir yönetim yapan fon yöneticisi gibi belirli bir endeksi takip eden yatırım fonlarından da içine ekleyerek kendinize has bir güvenlik, yani risk seviyesinde bir portföy oluşturup burada onun performansını, takiplerini yapabilirsiniz. Bu konuda aslında iş size kalıyor. Oradaki fon yöneticinizi siz zorlayacaksınız. Hayır diyeceksiniz, ben bu standardı kabul etmiyorum. Ben böyle bir getiriyi kabul etmiyorum. Ben portföyümün içerisinde bunların olmasını istiyorum ve bunları kendim seçmek istiyorum. Ya onunla birlikte oturacaksınız ki onlar da sizinle işbirliği yapacaklardır ve böyle bir sistemde kendi içteki o ana para kısmınızı maksimize edebilirsiniz. Ve BES'le alakalı en sevdiğim şeylerden biri temettüler. Bir BES sistemi kurduğunuzda ve bu içine seçtiğiniz fonlarda eğer temettü veren şirketler varsa aslında doğal olarak size sürekli temettü veriyor. Bu sene hatırlıyorsunuz temettülerdeki gelir vergisi oranı %10'dan %15'e çıktı. Oysa BES'in içerisinde temettü içeren bir şirketin hissesini aldığınızda ya da bunun içeren bir endeksi takip ettiğinizde, yani bu sisteminizi temettüye göre kurduğunuzda 10 yıl boyunca temettülerin bütün vergileri, yani %15 gibi devasa bir vergi sistemde kendi paranızın içinde kalıyor. Yani devlet BES'in içinde şirketlerden gelen temettülerden vergi almıyor. Tabii nakit olarak siz bu parayı çekmiyorsunuz, sakın yanlış anlamayın. Sistem otomatik olarak o temettüyü kendi içerisine, portföyüne yeniden reinvest şeklinde yeniden yatırıma o parayı döndürüyor. Ama burada herhangi bir şekilde temettüden vergi ödememek aslında size hep ekstra %15 gibi devasa bir kazanç sağlıyor. Yani bileşik faizli BES aslında harika bir şekilde büyütüyor. Yeter ki buradaki fonları siz seçin, buradaki performansı siz denetleyin. Eğer burada sizinle güzel bir işbirliği yapan portföy yöneticisiyle birlikte çalışıyorsanız da bu işten gerçekten harika paralar kazanabilirsiniz. Bugün görmüş olduğunuz internette gezen, işte bu kadar yatırdım böyle para büyüdü diyen kişiler aslında BES'i maksimum derecede profesyonel olarak kullanmaya öğrenen sizin benim gibi küçük yatırımcılar. Size de bu videoyu sırf bunun için çektim. BES kötü değil. BES'i biz yönetmediğimiz zaman, BES'in avantajlarını detaylı olarak öğrenmediğimiz zaman, BES'i fonun standart yönetimine bıraktığımız zaman karşımıza çıkacak sonuçlar kötü. Hatırlarsınız, bileşik etki arttıran şeylerden biri de neydi? Sık ve düzenli katılım. BES de aslında en güzel yapılan şey, bizi zorla tasarrufa zorluyor ve bunu o kadar düzenli yaptığımız için, yani tarihleri, hareketleri ve miktarlarıyla aslında bileşik etki gerçekten gücü bakımından tavana vuruyor.
Umarım bu videomla BES sistemini sizler için daha anlaşılır, daha basit bir düzeye çekmişimdir. Özellikle size sistemin sunduğu avantajları, işte devlet katkısıydı, vergi avantajıydı, temettüsüydü gibi bu noktada aslında sizin uzun vadeli zenginliğinize ne kadar katkı sağlayacağını detaylı bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Burada tabii ki BES fonlarının komisyon oranlarına da dikkat edin. Her zaman söylüyorum, paranın yönetimi ve kontrolünü hayatınızın sonuna kadar kimseye devretmemeyi kafanıza kazımanız lazım. Her ne olursa olsun paranızın kontrolü ve himayesi %100 her zaman sizde olduğu müddetçe ve siz paranızın üzerindeki bu kontrolü sağlarken finansal bilginiz konusunda da kendinizi geliştirdiğiniz sürece hayatınızın sonuna kadar bırakın parasızlık çekmeyi, daha güzel servet biriktireceğiniz fırsatlar her zaman ayağınızın dibinde bitecek. O yüzden de hiç korkmayın ve aynı şekilde çalışmaya devam edin. Dediğim gibi ben bireysel olarak BES'i çok seviyorum ve onun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video ile beraber sizlerde de benzer duyguyu oluşturabilmişimdir. Konuşmama son verirken videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın. Tekrar bol kazançlı, bol paralı ve harika finansal fırsatların olduğu bir dünyaya uyanmanızı diliyorum.